Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda modeli ünlü bir markaya ait olan güzel bir file çanta tarifi sizlerle paylaşacağım. Çantayı kağıt iple hazırladım. İstediğiniz farklı iplerle çalışabilirsiniz. Oldukça kolay, güzel, farklı bir model yapmanızı tavsiye ediyorum. Çanta bir sıra kafes ve sık iğneden oluşan güzel bir model oldu. Video içerisinde tüm detayları paylaştım. Şöyle sizlere yakından çantayı da göstermek istiyorum. Bakın ağız kısmı, çantanın bir tarafı çok ağız kısmı geniş olmasın diye bir tarafı kapatılmış. Bu kısmı diktik ve diğer taraftan şöyle içinde göstermek istiyorum. Eşyalarınızı diğer taraftan koyabileceğiniz oldukça derin, kullanışlı, çok güzel, şık bir çanta oldu. Çantamız eni 55 santim. Bakın şöyle ortadan ölçtüğüm zaman 55 santim ve orta kısmında ölçtüğüm zaman da 33 santim. Birebir aynı orijinalindeki birebir aynı kafes sayılarıyla yaptım. Ölçüleriyle yaptım. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde çantamız harika bir model. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz: kağıt ip kullanacağız ve tığ numaramızda 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. Burada çantayı oluştururken ilk önce bu taraftan başlayacağız. Bakın şu şekilde çevirdiğim zaman ilk önce buradan başlayıp kafeslerimizi öreceğiz. Daha sonra kulpumuzu yapacağız. Çanta şekline getireceğiz. Burada ipimi alacağım. İlk önce burada zincir çekerek işe başlayacağız. Benim burada toplamda 35 tane kafesim var. 35 tane kafes için 72 tane zincir çekmem gerekiyor. İlk burada ipimi kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. 1, 2, 3, 72 tane zincirimi çekip geliyorum. 72 tane zincirimi çektim. Şimdi zincirimin düz tarafı bu şekilde. Şimdi zincirin arka tarafını çeviriyorum. Arka tarafını çevirdiğim zaman bakın arkada duran tek ilmekler var. Buradaki ilmeklere batacağım. Şimdi 72 tane zincirin arkasını çevirdim. Bir önceki 71. zincirin içine batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ilk sık iğnemi yapmış oldum. Bir sonraki zincir boşluğuna battım ve ikinci sık iğnemi yaptım. Hep zincirin arkasındaki tek duran ilmeklere batıp birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son zincir boşluğuna da son sık iğnemi yaptım ve toplamda burada 71 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda burada 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün arkasını çevirdim. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın hemen zincirin dibindeki ilk boşluğu atladım. Bir sonraki boşluğu atlıyorum. 2 ve 3. boşluğun içine batacağım. 1, 2 ve 3. boşluğun içine battım. Tığımda 3 tane ilmek var. Önce ikisini bir ördüm. Tığımda 2 ilmek kaldı. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ilk kafesimi oluşturdum. Arada bir zincir, bir tane boşluk atlayacağım ve ikinci boşluğun içine batıp tığımda 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım. Daha sonra kalan tığdaki 2 ilmeği çıkarttım. Bu şekilde ikili trabzan yaptım. Tekrar arada bir zincir, bir sık iğne atladım ve ikinci sık iğne boşluğuna batıp
tekrar bir ikili trabzan yaptım ve üçüncü kafesimi oluşturdum. Arada bir zincir ve bir boşluk atlayacağız ve bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Kafeslerimizi oluşturalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son kafes oluşturacağım. Bir zincir çektim ve bir boşluk atladım ve son sık iğne boşluğuna batıp ve buraya son ikili trabzanı yaptım ve toplamda burada 35 tane kafesim olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Yine ilk sırada yaptığımız gibi bu sırada sık iğne sırasını yapacağım. İlmek uzattım ve örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce bakın trabzanın tepesindeki boşluğa batacağım. Yani uzattığım ilmeğin dibindeki boşluğa batıp tığda 2 ilmek var, ikisini bir ördüm. İlk sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir zincirlik boşluğa geldim. Bir zincirlik boşluğa bir sık iğne, trabzanın tepesine bir sık iğne. Şimdi tekrar bir zincirlik boşluğa bir tane, trabzanın tepesine bir tane şekilde bu sırayı da sık iğne sıramızı tamamlayalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada son kafesim kaldı. Bir önceki kafes sırasında biz sıra başına 4 tane zincir çekmiştik burada. Şimdi en son kafesin içine boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 4 tane zincir vardı. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine batıp ve buraya son sık iğnemi yapmış oldum. Yani kenarda burada 2 tane zincirimiz oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Yine bizim burada ilk başladığım gibi sık iğne sayım yine 71 tane sık iğnem var. Şimdi bir sonraki sıra için tekrar kenarda 4 zincir çekeceğim. 2, 3 ve 4. Örgümün arkasını çevirdim. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi hemen dibindeki boşluktan itibaren saydığım zaman 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluk, yani bakın alttaki trabzanın aynı hizasına denk gelecek. Üçüncü boşluğa batıp buraya ilk trabzanı yaptım. Arada bir zincir, tekrar bir boşluk, ikinci boşluğun içine tekrar trabzan. İkinci kafesim oluşturdum. Tekrar arada bir zincir, bir boşluk atladım ve ikinci boşluğun içine tekrar bir trabzan şekilde kafeslerimizi oluşturmaya devam edelim. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son kafesi oluşturacağım. Bir boşluk ve en sonundaki sık iğne boşluğuna son kafesimi yapmış oldum. 35 tane tekrar burada kafesim olmuş oldu. Şimdi bu sırada sık iğne sırasını yapacağım. Onun için ilmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce trabzanın tepesindeki boşluğa batıp buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi ilk kafes boşluğuna geldim. Bir zincirlik boşluğa buraya bir sık iğne, trabzanın tepesindeki boşluğa bir sık iğne şekilde ilerleyeceğim. Tekrar bir zincirlik boşluğa bir tane, trabzanın tepesine bir tane şekilde bu sırayı da sık iğnelerimizi tamamlayalım. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son kafesin içine ilk önce buraya boşluğa bir sık iğne. Şimdi bir önceki sırada kafes sırasını yaparken kenarda 4 zincir çekmiştik. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine batıp buraya son sık iğnemi yaptım. Yani kenarda burada 2 tane zincir kalmış oldu. Şimdi bir üst sıra için tekrar biz kafes sırasını oluşturacağız. Kafes sırasında oluştururken de kenarda tekrar 4 zincir çekip örgümüzün arkasını çevirip ve ilk baştakinden itibaren saydığımız zaman 1, 2 ve 3. sık iğne boşluğuna ilk trabzanı oluşturacağız. Bu şekilde
Bir sıra kafes sırası, bir sıra sık iğne sırası olacak şekilde hep aynı tekrarından oluşmakta. Toplamda bu şekilde sizlere kaç sıra yapacağımızda bilgisini paylaşacağım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tam 12 defa bir kafes, bir sık iğne şekilde 12 defa örelim. Tekrar devam edeceğiz. Sıramı tamamladım. Toplamda burada 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 sıra olacak şekilde hem kafes hem sık iğne sırasını örmüş oldum. Şimdi en son burada 12. kafes ve sık iğne sıramı tamamladıktan sonra kenarda burada ipimi kopartacağım. Burada bir tane zincir çekip ve burada ipimi kopartacağız. Biraz ip bıraktım ve bu şekilde ipimi çıkarttım. Şimdi sırada buradaki bizim kafes ve sık iğne sırasını biraz daha eksik yapacağız. Yani buradaki kısmı paylaşacağım. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Parçayı örerken bizim buradaki sık iğne kısmı çantanın düz tarafı olacak. Sık iğnenin düz tarafı da çantanın iç kısmında, yani ters tarafı olmuş olacak. Şimdi bu kısmı paylaşacağım. Biz en son ipimizi kopartmıştık. Bakın şöyle, bizim başlangıç zincirimiz, ipimiz sol taraftaydı. Sık iğnenin düz tarafı içte kalacağı için bakın şöyle çevireceğim. Ters tarafı sık iğnenin bize bakacak şekilde parçamı koydum. Şimdi burada ayarlama yapacağım. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Ördüğümüz parçayı iki taraftan elimizle asılıp el ütüsü yapacağız. Güzelce düzeltiyorum. Daha sonra parçayı ördükten sonra da buharlı ütü yapacağım. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi biz burada kol kısmının ayarlamasını, buradaki boşluk kısmını bırakacağım. Kenardan saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Tam 14 tane kafes ayırdım. Tam 14. kafesin bakın trabzanın tepesindeki sık iğne boşluğuna buraya işaretleyici taktım. Kenarda bakın burada 14 tane kafes var ve diğer tarafı saydığım zaman ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. 21. kafesin bakın trabzanın tepesindeki sık iğne boşluğuna işaretleyici taktım. 14 tane burada kafes var. 21 tane de diğer tarafta kafes var. Şimdi buradaki boşluğu, sağ taraftaki boşluğu örmeyeceğiz. Sol taraftaki 21 kafes üzerine tekrar kafeslerimizi oluşturacağız. Şimdi burada işaretleyici taktığım noktadan itibaren başlangıcımı yapacağım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Sık iğnenin ters tarafını bize bakacak şekilde koydum. Parçanın başlangıç ipi sağ tarafta ve bitirdiğimiz ip de yine aynı şekilde sağ tarafta kaldı. İpimi burada kilit yapacağım. İlk önce burada ipimi kilit yaptım. Şimdi işaretleyicinin olduğu noktadan başlangıcımı yapacağım. İşaretleyiciyi çıkarttım. Bakın ilmek çıkarttım ve tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Şimdi buraya 3 tane daha zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Buradaki ilk yaptığım ilmekle birlikte 4 tane olmuş oldu. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi kafeslerimi örmeye başlayacağım. Hemen yanındaki bir boşluğu atladım. İkinci boşluğa tekrar buraya bir trabzan. Bakın ilk kafesimi oluşturdum. Bir zincir, bir boşluk, ikinci boşluğa bir trabzan şekilde tekrar kafeslerimizi oluşturalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve toplamda burada 21 tane kafesim olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Sık iğne sırasını yapacağım. İlmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim.
Şimdi ilk önce tekrar uzattığım ilmeğin dibindeki boşluğa ilk sık iğnemi yaptım. Tekrar bu sırada bir zincirlik boşluğa bir tane, trabzanın tepesine bir tane şekilde diğer sıralarda yaptığımızın aynısını sık iğnelerimizi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son kafes boşluğuna bir tane sık iğne. Şimdi bizim ilk yaptığımız sık iğne ve üzerine 3 tane zincir çekmiştik bir önceki kafes sırasında. Şimdi sık iğnede bir zincir saydığım için 1 2 ve 3 üçüncü zincirin içine batıp buraya son sık iğnemi yapmış oldum. Yani bir zincirlik boşluğa battık ve bir sonra da üçüncü zincirin içine de bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi 4 tane sıra başında zincir çekeceğim. 1 2 3 ve 4. Örgümün diğer tarafını çevirdim. 1 2 ve 3. boşluğun içine ilk kafesimi yaptım. Diğer sıralarda yaptığımızın aynı işlemi bu sıralarda yapacağız. Sadece burada kafes sıramız 21'e düştü. 21 tane kafesi bir sıra kafes bir sıra sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Burada sizlere sayısını da vermek istiyorum. Bakın şuradaki kısmı yapacağız. Burada toplamda bir kafes bir sık iğne olacak şekilde 1 2 3 4 ve 5 5 sıra olacak şekilde 5 tane kafes ve sık iğne olacak şekilde bu kısmı örelim. Tekrar buradaki yeri çantanın askı kısmını sizlerle paylaşacağım. Sıramı tamamladım. Toplamda burada 1 2 3 4 5 tane olacak şekilde bir kafes bir sık iğne sırası ördüm. Şimdi ben burada ipimi tekrar kopartacağım. Bir tane zincir çektim ve fazladan biraz ip bırakıyorum ve burada ipimi koparttım. Şimdi çantanın askı kısmını yani kulp kısmını sizlerle paylaşacağım. Şimdi sırada çantanın kulpunu öreceğiz. Ben 31 tane kafes üzerine kulpumu öreceğim. Burada isterseniz daha fazla kulpu büyütebilirsiniz. Sadece zincir çekerken 2 ve katlar üzerinde olması gerekiyor. Ben 31 tane kafes için 62 tane toplamda zincir çekeceğim. Dediğim gibi ikişer arttırıp ikişer zincir sayınızı azaltmanız gerekiyor. Ben burada ipimi alacağım. İlk önce burada ipimi kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Şimdi toplamda 62 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 zincirimi çekip geliyorum. 62 tane toplamda zincirimi çektim. Şimdi biz en son bakın burada kalmıştık. En son sık iğneyi bitirdim. Sol tarafta ipimi kopartmıştım burada. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Düz taraftan sık iğnemizi ördük. Şimdi diğer tarafı çevireceğim. Ve burada ilk önce trabzanlı kısmı öreceğiz. Bakın sık iğnelerin ters tarafı bize baktığı yön, trabzanların da düz tarafı oluyor. Şimdi burada direkt trabzanla başlayacağım. 62 tane zincir çektik. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi burada ilk sıranın başındaki sık iğne boşluğuna batıp direkt burada ikili trabzanla başlayacağım. İlmek çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım ve tığımda kalan 2 ilmeği çıkarttım. Bakın bu şekilde direkt trabzan yapmış oldum. Şimdi arada bir zincir olacak. Tekrar bir boşluk ve ikinci boşluğa tekrar burada ikili trabzan yapacağım. Daha sonra kısa iplerimi aralardan yürüteceğim. Bir zincir ve tekrar bir boşluk bırakıp ikinci boşluğa tekrar kafes oluşturdum. Bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Kafeslerimi yaptım. Şimdi sık iğne sırasını yapacağım. İlmek uzattım ve örgümün diğer tarafını çevirdim. İşte ilk önce uzattığım ilmeğin dibinden itibaren tekrar sık iğnelerimi yapacağım.
bir zincirlik boşluğa bir tane, trabzanın tepesine bir tane şekilde tekrar kafeslerim, sık iğnelerimizi oluşturmaya devam edelim ve sıra sonuna kadar, bakın şuradaki zincirin dibine kadar gelelim. Zincir noktasına geldik. Şimdi bizim burada 62 tane zincirimiz vardı. Bakın zincirin düz tarafı bu şekilde. Zincirin arka kısmında bakın ilmekler var. Tek duran ilmeklere batacağım. Arkadaki duran ilmeklere batıp sık iğne yapacağım. Bakın bir sonraki zincir boşluğu. Bu şekilde birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Zincirimizin sonuna kadar sık iğne yapalım. Sıramın sonuna geldim ve toplamda burada 62 tane bu kısma kadar zincirin üstünde sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün arkasını çevirdim. Bakın sık iğnenin ters tarafını çevirmiş oldum. Hemen dibindeki boşluktan itibaren 1, 2 tane atladım ve 3. boşluğa ilk trabzanı yaptım ve bu şekilde ilk kafesimi oluşturmuş oldum. Bir zincir, bir boşluk, ikinci boşluğa tekrar kafesimi yaptım. Bu şekilde diğer sıralarda yaptığımız gibi yine aynı şekilde kafeslerimizi oluşturalım ve buradaki çantamızın buradaki kısma kadar gelelim. Buraya kadar geldim ve toplamda kulpumda burada 31 tane kafes olmuş oldu. Şimdi tekrar devamında burada yine 21 tane daha kafesimiz olacak. Bir zincir, bir boşluk, tekrar trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar kafeslerimizi oluşturalım. 21 tane kafesimizi yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve toplamda kulpumla birlikte sıranın sonuna kadar 21 tane burası ve kulpumda da 31 tane kafes vardı. 52 tane olmuş oldu. Şimdi tekrar sıranın sonunda geldiğim zaman yine ilmek uzatıp örgümün arkasını çevirip tekrar bir sıra buradaki gibi sık iğne gideceğiz. Kafesten sonra bir sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Ardından tekrar bir sıra daha kafes, bir sıra tekrar sık iğne sırasını yapmış olacağız. Bu şekilde tekrar yine diğer sıralarda yaptığımız gibi yine aynı şekilde bir sıra kafesten sonra bir sıra sık iğne, bir sıra kafes, bir sıra sık iğne olacak şekilde bu kısmı kulpumuzu tamamlayalım. Kulpumu ördüm, bir bütün olacak şekilde 52 tane kafesimi bir kafes bir sık iğne olacak şekilde 2 tane örmüş oldum. Şimdi burada kulpumuzu birleştirmesini yapacağız. Bakın şu şekilde uzun olan kulpumuzu, burada bizim kulp tarafında 31 tane kafes vardı. Bu kısmı burayla birleştirmesini yapacağım. Çantamızın ters tarafı, bakın sık iğnenin ters tarafı dışta kalacak. Sık iğnenin düz tarafı da çantanın iç kısmında kalmış olacak. Şimdi ona göre ayarlamasını yapacağım ve burada birleştirmesini, burayı sık iğne yöntemiyle birleştireceğim. Kulpu birleştirirken sık iğnenin düz tarafından birleştirme yapacağım. İşte kalacak olan kısımda birleştirmemizi yapacağız. Bu şekilde kendime doğru çevirdim. Şimdi ilk önce bakın tam kenardaki bizim sık iğne boşluğumuz var. İlk önce buradaki sık iğnenin içine batacağım. Boşluğa battım. Ve buradaki yerin en baştaki sık iğnenin içine batacağım. Bakın düzgün bir şekilde kulpumu koydum. İlk sık iğnenin içine battım. İlmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ilk sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi boşluğa geçtim. Buradaki trabzan boşluğuna battım ve hemen
birleştirme yapacağım yerin hemen yanındaki sık iğnenin içine battım. Tekrar buraya sık iğne. Boşluklara ikişer defa batacağım. Tekrar yine battım. Ve hemen aynı noktaya batmıyorum. Bir sonraki sık iğne boşluğuna battıktan sonra tekrar sık iğne. Şimdi sık iğne boşluğuna geldim. Bakın sık iğnemizin kenarındaki boşluk ve burada birleştirme yaptığım yerin bir yanındaki sık iğne boşluğuna battım. Tekrar boşluğa geldim. Trabzan boşluğu. Buradaki battığım yerin de hemen bir yanındaki sık iğne boşluğuna geçtim. Bir, tekrar boşluk ve karşıdaki battığım yerin hemen yanındaki boşluğa geçtim ve ikinci sık iğne. Şimdi tekrar burada sık iğne sırasına geldim. Boşluğa batıp onun karşısındaki boşluğa tekrar sık iğne. Bir de kenarda duran boşluğa batıp karşıda battığım yerin hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp bu şekilde sık iğne yaparak kulpumu birleştirdim. Şimdi burada bir tane zincir çekip burada ipimi koparttım ve bu kısa ipimi aralardan yürütüp gizleyeceğim ve buradaki sık iğne yaptığımız kısım çantanın iç kısmında kalmış olacak. Bu şekilde parçanın bir tanesini hazırladık. Yaptığımız parçanın ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. Şu şekilde tam ortadan ölçtüğüm zaman 55 santim, karenin bu tarafına ölçüsünü vereceğim. 39 santim burası ve diğer tarafta 40 santimde diğer taraf var. Şimdi bu şekilde kulpumuzu tamamladık, parçayı bitirdik. Kulpun da ölçüsünde şu şekilde vermek istiyorum. Tam 37 santimde kulpumuzun ölçüsü var. Şimdi diğer parçayı birlikte yapacağız. Diğer parçada birebir aynısı, sadece yön farkı var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Çantanın diğer parçasını örmek için tekrar yine burada bizim yaptığımız gibi 72 tane zincir üzerine 71 tane sık iğne ile başlayacağız. Ardından 35 tane kafes yapacağız. Tekrar üzerine 71 tane sık iğne. Bu şekilde bir sıra kafes, bir sıra sık iğne olacak şekilde bizim ilk başta yaptığımız buradaki kısmı öreceğiz. Toplamda bu şekilde 12 sıra olacak şekilde parçamızı bu kısmı örelim. Tekrar devamını sizlerle paylaşacağım. Parçanın ben bu kısmını tamamladım. 71 tane sık iğne ile başladım. Bir sıra kafes, bir sıra sık iğne olacak şekilde 12 sıra parçamı bu şekilde tamamladım. En son sıramı tamamladım. Bir zincir çekip ipimi koparttım. Şimdi burada yön farkı olacağımızı söylemiştik. İkinci parçada biz birinci parçada buradaki bitirdiğim kısımdan devam etmiştim. 21 kafes ayırıp devam etmiştik. Bunda ise o şekilde yapmayacağız ve şu şekilde çevirdim. Bakın bizim parçayı ilk zincir çektiğim benim başlangıç noktam, bakın burası. Bu üstte kalacak şekilde bu şekilde koydum. Bitirdiğim kısım altta kaldı. Parçayı başladığım kısım üstte. Şimdi ben buradan devam edeceğim tekrar çantamı örmeye. Tek farkı bu. Sadece yönünü çevirdik ikinci parçada. Şimdi tekrar burada 21 tane kafes ayıracağım. Parçayı başladığım kısım üstte kaldığı için bakın sol başladığım ipim sol kenarda duruyor ve sağ taraftan itibaren kafeslerimi saymaya başlayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. 21. kafesin bakın trabzanın tepesindeki
boşluğa işaretleyici taktım ve bu tarafta da 14 tane kafes ayırmış olduk. Bu şekilde şimdi tekrar diğer tarafta yaptığımızın aynısını, birebir aynısını yapacağız. Şimdi işaretleyici taktığım yerden bu sıradan itibaren 21 tane kafesimi örmeye başlayacağım. Sık iğnenin ters tarafı bize bakacak şekilde. Şimdi 21 tane sağ taraftan başlayacağım ve işaretleyicinin olduğu yere kadar 21 tane kafes oluşturacağım. İpimi burada kilit yaptım. Kenar noktasından, kenardaki boşluktan buradan battım, ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var, ikisini bir ördüm. Şimdi bu şekilde sık iğne yaptım. 3 tane üzerine zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. Şimdi ilk kafesimi oluşturacağım. Yanındaki bir boşluğu atladım. Bakın tam alt sıradaki trabzanın tam hizasına denk gelecek. Bir boşluk atladım ve ikinci boşluğa buraya ilk kafesimi oluşturdum. Bu şekilde arada birer zincir ve arada birer boşluk bırakıp kafeslerimizi oluşturmaya devam edelim. Şimdi bu şekilde işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim, buraya son işaretleyicinin olduğu noktaya 21. kafesimi buraya oluşturacağım. Bu şekilde 21 tane kafes oluşturmuş olduk. Şimdi diğer tarafta da 14 tane kafesimiz kaldı. Buraya örmüyoruz. Şimdi devamında bir üst sıraya çıkacağım. İlmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi bir sıra sık iğne kısmını oluşturacağız. İlk önce ilk trabzanın tepesindeki boşluğa birinci sık iğnemi yaptım. Bir zincirlik boşluğa bir tane, trabzanın tepesine bir tane şekilde sık iğnelerimizi oluşturacağız. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son kafesin boşluğuna önce bir tane sık iğne ve şimdi dipten itibaren sayıyorum. 1 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine son buraya sık iğnemi yapmış oldum. Tekrar kenarda 4 zincir çekip bir üst sıraya çıkacağım. 4 zincir çektim. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce zincirin dibindeki boşluk 1 ve 2 tanesini atladım ve 3. boşluğun içine ilk kafesimi bu şekilde oluşturdum. Yine bu sırada kafeslerimizi oluşturacağız. Bu şekilde devam edelim. Toplamda bir sıra kafes, bir sıra sık iğne kısmını toplamda 5 sıra olacak şekilde tamamlayalım. Sıramı tamamladım. 5 sıra olacak şekilde kafes ve sık iğnelerimi tamamlamış oldum. Şimdi buradaki üçgen kısmı oluşturdum. Biz parçada başladığımız noktadan bu kısmı devam ettirdiğim için, parçanın yönünü değiştirdiğimiz için burada 5. sırada sık iğnemiz bizim sol kenarda bitti. Diğer parçada sağ tarafta bitirmiştik. Bu parçada yön değiştirdiğimiz için sol tarafta bitmiş oldu. Burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kenarda 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Burada tekrar kafesimi oluşturup çantanın kulpunu yapacağız. Kaldığımız yerden devam ediyorum ve çantanın diğer tarafını çevireceğim. Hemen burada ilk kafesimi oluşturuyorum. Kafesimi oluşturuyorum. Şimdi 6. kafes sırasındayım. Buradaki üçgen kısmındaki kafeslerimizi oluşturup kenar noktasına kadar gelelim. Burada kulpumuz için zincir çekme işlemini yapacağız. Kenar noktasına geldim. Şimdi burada kulpum için 62 tane zincir çekeceğim. Diğer tarafta yaptığımız gibi yapacağız. 1 2 3 4 5 62 tane zincirimi çekip geliyorum. Ben burada 31 tane kafes için 62 tane zincirimi çektim. Daha fazla kafes sayısını arttırmak isterseniz ikişer zincir sayınızı arttırmanız gerekiyor. Biz diğer kulpta diğer parçayı yaparken
Bunun ikisi farklı, yönleri farklı olduğu için bitiş yerlerimiz farklı oldu. O yüzden biz burada 5 sıra ördükten sonra diğer parçada ipimizi kopartmıştık. Daha sonra 62 tane zincir çektikten sonra bu kısımdan kafeslerimizi yapmaya başlamıştık. Bu parçada ise yönümüz farklı olduğu için direkt kaldığımız yerden devam ettik. O şekilde denk geldi ve 62 tane burada zincirimi çektim. Ve şimdi sık iğne yapacağım için bir tane daha fazladan zincir çekiyorum ve 63 tane zincirim oldu. Sık iğne ile başlayacağımız için bir tane fazladan zincir çekmiş olduk. Şimdi hemen yanındaki zincirin arka kısmındaki ilmeklere batacağım ve birer tane burada zincir boşluklarına tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde diğer parçada yaptığımız gibi sıranın sonuna kadar, zincirin sonuna kadar gelelim. Buradaki noktaya kadar geldim. Zincirlerimdeki 62 tane sık iğnemi tamamladım. Şimdi kafesin bakın ilk trabzanın tepesine buraya bir tane sık iğne. Şimdi bir zincirlik boşluğa geldim. Buraya bir tane, trabzanın tepesine bir tane şekilde tekrar sıra sonuna kadar sık iğnemizi tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Bir zincirlik boşluğa ve 3. zincirin içine birer sık iğne yaptım ve şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kafes sırasını oluşturacağız. 1 2 3 ve 4. Tekrar örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk kafesi yapacağım. 3. boşluğa ilk trabzanı yaptım. Bu şekilde tekrar birer boşluk bırakıp tekrar kafeslerimizi oluşturalım. Devamında bakın kulpumuz için yaptığımız sık iğnemizin devamı edeceğiz. Kafeslerimizi oluşturmaya ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Biz sıra başına itibaren kafes sayısımı saydığım zaman sıranın sonuna kadar 52 tane kafesim olmuş oldu. Biz şimdi kulpumuzun bir üst sırasını yapacağız. Tekrar bir sıra sık iğne yapacağız. Örgümüzün arkasını çevirdikten sonra bir sıra tekrar sıranın sonuna kadar sık iğne, ondan sonra tekrar bir sıra 52 tane yine sıra sonuna kadar bir sıra kafes ve en son onun üzerine bir sıra daha sık iğne ile tamamlayacağız. Yani diğer parçada yaptığımız aynı işlemi bu parçada uygulayacağız. Bakın şöyle, biz şimdi kafes sırasındayız. Onun üzerine sık iğne, bir sıra kafes ve en son bir sıra sık iğne ile tamamlayacağız. Bu şekilde burada anlattığım gibi kulpumuzu tamamlayalım. Buradaki birleştirme yerini tekrar sizlerle paylaşacağım. Kulpumu bitirdim, tamamladım. Şimdi burada sıramın sonuna geldim, sık iğne yaptım. Burada bir tane zincir çekip ipimi kopartacağım. Şimdi bu yaptığımız kulpu birleştirmesini yapacağız. Biz diğer kulpta bu tarafta bittiği için direkt buradan itibaren sık iğne ile birleştirme yapmıştık. Yön farkı olduğu için bu sırada sol tarafta bittiği için ipimizi koparttık. Şimdi ben burada birleştirmesini yapacağım. Direkt bakın bitirdiğim noktadan bu şekilde kulpumu ayarlayacağım ve sık iğnenin düz tarafı olan yerle birleştirmesini yapacağım. İpimi aldım. İpimi burada ilk kilit yaptım. Şimdi sık iğnelerin düz tarafı bize bakacak şekilde kulpumu ayarlıyorum ve tam kenardaki boşluktan ve kulpun kenarındaki sık iğne boşluğuna battım. Şimdi burada ilk sık iğnemi yapacağım. İlmeklerin arasından geçirdim ve tığımda 2 tane ilmek var. Örerken de kısa iplerimi içeride bırakacağım. İlk sık iğnemi yaptım. Şimdi buradaki yanındaki boşluğa battım ve kulpun tam trabzan boşluğuna buraya batıp buraya ilk önce birinci sık iğnemi yaptım.
Yine aynı boşluğa tekrar batacağım. Bakın hemen yanındaki sık iğne boşluğuna battım ve kulpun yine trabzan boşluğuna bir kere daha batıyorum. Trabzan boşluklarına 2 defa battık. Tekrar sık iğne. Şimdi hemen yanındaki sık iğne boşluğuna batıp kulpun tekrar sık iğne boşluğuna batıp kısa iplerim arada kaldı ve tekrar sık iğne. Bu şekilde sırası gelen boşluklara batacağız. Sadece trabzan boşluğuna 2 defa batacağım. Bu şekilde birleştirmemizi tamamlayalım. Daha sonra ipimizi kopartıp aralardan gizleyelim. Şimdi en son kulpumuzu tamamladıktan sonra iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Birleştirme yapmadan önce parçalarımı buharlı ütü yaptım. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi ilk parçamı aldım. Sık iğnenin düz tarafı bize bakacak şekilde ilk parçamı koyduktan sonra ikinci parçayı da üzerine aldım. Şimdi ikinci parçayı da sık iğnenin ters tarafı bize bakacak şekilde üzerine yerleştirdim. Yani iki parçanın sık iğnenin düz tarafları iç kısmında, çantanın iç kısmında kalmış olacak. Şimdi bu şekilde iki parçayı yerleştirdim. Şimdi bizim burada birleştirme yapacağımız yeri sizlere göstermek istiyorum. Bizim bakın buradaki bizim üçgen bir şekilde iki tarafı birleştirmesini yapacağım. İlk önce sol kenardan başlayacağım. Aşağıya doğru indikten sonra bu tarafı birleştirmesini yapacağız. Daha sonra tekrar yukarı doğru sık iğne yöntemiyle birleştirmesini yapacağız. Bu tarafta bitireceğiz. Şimdi kendime doğru çevireceğim. Birleştirme yapmak için kendime doğru çevirdim. İpimi aldım. İpimi burada kilit yaptım. Şimdi sol kenardan başlayacağım. Kenardaki sık iğne boşluğuna birincisine battım ve diğer parçayı aldım. Diğer parçanın da yine aynı şekilde kenardaki boşluğa batıp şimdi burada ilk ilmeği çıkarttım. Bakın örerken de iple tığ arasına kısa iplerimi aldım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. İlk sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bakın boşluğa geçtim. Trabzan boşluğuna kısa iplerimi tığın üzerine aldım ve onun karşısındaki diğer parçanın da trabzan boşluğuna batıp ilmek çıkarttım ve sık iğne yaptım. Tekrar trabzan boşluğuna bir kere daha batacağım. Aynı boşluğa tekrar battım ve ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen yanındaki sık iğne sırasına geldim. Kenarda duran boşluğa battım ve onun karşısındaki diğer parçada sık iğnenin kenarındaki boşluğa batıp tekrar bu şekilde sık iğne. Şimdi burada trabzan boşluğuna geldim. Trabzan boşluğuna batıp buraya birinci sık iğnemi yaptım. Tekrar yine aynı boşluğa ikinci sık iğnemi yaptım. İsterseniz burada 3 defa da batabilirsiniz. Şimdi tekrar yanındaki sık iğne sırasına geldim. Sık iğne boşluğuna battım ve onun karşısındaki yine aynı şekilde sık iğne sırasının kenarındaki boşluğa batıp tekrar sık iğne. Bu şekilde tekrar trabzan boşluğuna buraya aynı boşluğa 2 defa batacağım. Dediğim gibi 3 defa da batabilirsiniz. Sık iğnenin olduğu noktaya bir defa, trabzan boşluğuna 2 defa, 1 2 1 2 şekilde köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Birleştirmemi bu kenarın tamamladım. Şimdi en son sıradaki sık iğne boşluğuna batıp ve diğer parçadaki sık iğne boşluklarına battım ve son kenar noktasını bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi diğer tarafın
birleştirmesini yapacağım. Bu tarafa doğru döneceğim şimdi. Bu kenarda bizim sık iğne yaptığımız kısım var. Bunlara da birer tane batacağım. Şimdi dönüş için yine aynı en son battığım noktaya bir kere daha batacağım. Aynı noktaya dönüş için bir kere daha battım. Şimdi hemen yanındaki sık iğne boşluğuna battım ve onun karşısındaki ilmeğe battım ve ikisini battıktan sonra sık iğne yaptım. Karşılıklı ilmeklere batacağım. Hiç atlamadan birer tane sık iğne yaparak bu kenarında birleştirmesini tamamlayacağız. Bu şekilde birer tane sık iğne yaparak bu kenara kadar birleştirmemizi tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Bu kenarda birleştirmesini yaptım ve en son burada bir tane zincir çektikten sonra yeteri kadar ip bırakacağım. İpimi bu noktada çıkarttım. Şimdi bu kısa iplerimi çantanın iç kısmına alıp bu iplerimi arada iç kısımda gizleyeceğim. İki parçayı birbirine birleştirdikten sonra bakın bizim burada kenarda sık iğnemiz olduğu için bakın bu tarafta yok. Bu tarafa da bir sıra kulpa kadar sık iğne gideceğim. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Burada bizim sık iğnenin ters tarafı çantanın düz tarafı olduğu için o yüzden sık iğnemi ters taraftan yapmam gerekiyor. Yani çantanın iç kısmından itibaren bakın şöyle açtığım zaman sık iğneyi çantanın iç kısmından itibaren yapmam gerekiyor. Sağ taraftan şimdi buradan başlayacağız. Bir sıra diğer kulpa kadar burada sık iğne gideceğim. Şimdi ipimizi alalım. Burada bizim kulpumuzu birleştirdiğimiz bakın sık iğne yaptığımız nokta, hemen onun dibindeki boşluktan battım. İlk sık iğnemi bu noktaya yapacağım. Şimdi bir sonraki trabzan boşluğuna geldim. Trabzan boşluğuna buraya 2 tane aynı noktaya sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bakın sık iğne boşluğuna geldim. Buraya bir tane. Şimdi tekrar trabzan boşluğuna geldim. Trabzan boşluğuna bu noktaya 2 tane. Tekrar sık iğne olduğu noktaya geldim. Buraya da bir tane şekilde bakın tekrar trabzan boşluğu, buraya 2 tane. Sık iğnenin olduğu noktaya da bir tane şekilde ilerleyip sık iğnemizi yapalım. Tam buradaki noktaya kadar gelelim. Çantanın kenar noktasına geldim. Burada kenarda sık iğneler var. Bunlara birer tane batacağım. Bir sonraki boşluğa batacağım. İki, 3 ve 4 tane burada sık iğne yaptım. Şimdi tekrar trabzan boşluğuna geldim. Buraya 2 tane sık iğnenin olduğu yere de bir tane tekrar burada sık iğne yapmış oldum. Dönüşü bu şekilde sağladık. Tekrar devamında 2 1 2 1 şekilde kulpun bakın tam diğer kulpun birleştirme noktasına kadar sık iğnemizi yapalım. Ardından tamamladıktan sonra bir zincir çekip ipimizi kopartıp çantanın iç kısmında ipimizi gizleyeceğiz ve bu şekilde bu tarafın sık iğnesini tamamlamış olduk. Şimdi sırada buradaki çantanın kenar kısmına sık iğne gittikten sonra buradaki açıklığı iğne yardımıyla dikeceğim. Bu kısımda dikişi yaptıktan sonra bakın diğer taraf açık kalacak. Bu şekilde çantamıza eşyalarımızı koyup çıkartmak için sadece bu taraf açık kalacak. Şimdi buranın dikme işlemini sizlerle paylaşacağım. Ben burada geniş uçlu bir iğne kullanacağım. Biraz ip bıraktım.
dikiş yapmak için. Şimdi buradan itibaren dikişimi yapıp bu açıklığı kapatacağım. Buradaki alt kısmından iğnemi biraz iç kısımdan yürüteceğim. İpi biraz içeriden yürüttüm. Şimdi başlangıcımı yapacağım. İlk önce bakın hemen kenardaki sık iğne boşluğundan iğnemi çıktım. Şu şekilde kendime doğru çevirdim. Rahat burayı dikebilmek için. Şimdi yanındaki sık iğne boşluğuna bu şekilde bakın iğnemi bu taraftan çıkmıştım. Hemen onun buradaki çıktığım kısımdaki yanındaki sık iğneden tekrar bu şekilde iğnemi arka taraftan çıkarttım. Şimdi iğnem benim arka taraftan bakın çıktı. Bu çıktığı kısmın hemen yanındaki sık iğne ve onun karşısındaki ilmeğe tekrar bu şekilde batıp dikme işlemini yaptım. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye tekrar battım. Bakın iğnem bu taraftan çıktı. Hemen çıktığı yönün yanındaki sık iğneye tekrar diğer taraftan çıktım. Burası sağlam olması için 2 defa batmış oldum. Şimdi diğer tarafları birer defa dikme işlemini yapacağım. Bakın iğnem benim arkadan çıktı. Hemen yanındaki sık iğne boşluğu, onun karşısındaki boşluktan bu taraftan iğnemi çıktım. Şimdi çıktığım yönün hemen yanındaki sık iğne boşluğu ve onun karşısındaki denk gelen boşluktan iğnemi çıktım. Şimdi çıktığım yönüm bu tarafta. Onun yanındaki çıktığım yönün yanındaki boşluktan ve onun karşısındaki sık iğne boşluğundan batıp iğnemi bu taraftan çıktım. Şimdi tekrar çıktığım yönün hemen yanındaki boşluk ve onun karşısındaki boşluktan iğnemi çıktım. Bakın iğnem arka tarafta burada. Şimdi çıktığım yönün hemen yanındaki sık iğne boşluğu ve onun karşısındaki ilmeğe batıp bu şekilde dikme işlemini yapacağız. Buradaki açıklığı kapatalım. Tam kulpun bakın birleştirme yaptığımız noktaya kadar gelelim. En son kulpumu birleştirdiğim bakın buradaki bizim kulplarımızı hep sık iğne yöntemiyle birleştirmiştik. Buraya kadar geldim. En son burada birleştirdiğim kısma çift battım. Aynı noktaya sağlam olması için başta yaptığımız gibi yaptık. Şimdi bu ipimi aralardan yürüteceğim. Bu kadar yeterli, bu kısmı diktim. Şimdi bu çantanın iç kısmında ipimi aralarda gizleyeceğim. Bu şekilde bu kısmı tamamladık. Çantamızı tamamladık. Çantamın son bitmiş hali sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Tam ortadan ölçtüğüm zaman 55 santim ve bir de orta kısımdan ölçtüğüm zaman aşağıya doğru 33 santimde bu kısım var. Toplamda 200 gram kağıt kullandım. Çok şık, güzel bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.